Şimdi sizleri oldukça kötü bir yere götüreceğim. Kadınlar burada sadece birer araç ve burası %90'ı Müslüman bir ülke. Günlük hayatta sıfatların en ağırlarından biri olarak kullandığımız ve toplumumuzun dışlanmış kesimi olan malum işi yapan kadın işçiler. Bir düşünün, daha yaşları 11 ve 12 yaşındaki bu küçük çocukların bu iş için zorlandığı hem de Müslüman bir ülkede olmalarına rağmen, bakmayın sizlere serbest falan dediğime, bildiğin bu kadınları küçük yaşlarda köle yapıyorlar. Üstüne üstlük bu durum kimsenin umurunda bile değil. Biliyorum, insan bunu duyduğunda biraz tuhaf oluyor. Çünkü bu videoda malum işi yapan kadınların serbest olduğu ülkelerden biri olan Bangladeş'ten bahsedeceğim. Bu videoda maalesef ki tam kelimesini söylemiyorum. Malum YouTube'un kuralları gereği hayatı sizlere toz pembe bir şekilde göstermem gerek. Neyse, video başlamadan önce bu tarz olayların topluma normalmiş gibi göstermeye çalışmadığımı, aksine kadınlarımızın bu derecede utanç bir işte zorlanmalarına karşı olduğumu belirtmek istiyorum. Ülkemizde dahi ne yazık ki küçük yaşta kızlarımızın kaçırılıp bu işleri yapmaya zorlanmasına ve mecbur bırakılmasına birçok haber kanalında rastlamışızdır. Fakat bu videoda anlatacağım gibi ülkemizde bu kadar fazla olmasa da yavaş yavaş bizler de bu hale geliyor. Çünkü artık Pakistan'dan, oradan buradan sürekli mülteciler geliyor. Bununla beraber de toplumumuz iyiden iyiye yapısal bütünlüğü bozuluyor. Zaten çok da sağlam olduğu söylenemezdi. Anlayacağınız artık eski Türkiye yok ve her geçen gün de daha da kötüye gidiyor. Ben Bilgi Yaman, videoma ve Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Sizler hemen videoyu geçmeden önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Ha bu arada artık çok fazla konu kalmadığı için yorumlar kısmında konu önerisi sunarsan çok memnun olurum. Lafı fazla uzatmadan hazırsanız başlayalım. Birçok Türk filminde zihnimize kazınan dünyadaki en eski mesleklerden biridir. Günümüzde bazı ülkelerde legal, bazı ülkelerde ise cezası ölümdür. İşin kötü tarafı bu mesleğin varlığı da yokluğu da hatırı sayılır problemleri peşinde sürüklüyor. Çünkü toplumsal açıdan bastırılan ülkeler, ki bu genelde Müslüman ülkeler oluyor, ipin ucunu çok çabuk kaçırabiliyor ve ahlaki açıdan artık soyutlaşmakta. Bu da erkek kız fark etmeksizin bu tarz olayların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ufak bir araştırma yapın. Pakistan veya Hindistan olsun, çocuk işçi ve malum işçi sayısı ne kadar fazla. Bu zavallı çocuklara giden karaktersizlerin de çoğu Müslüman. Buradan anlıyoruz ki kusursuz olan İslam'dır, Müslümanlar değil. Neyse, lafı fazla uzatmayalım ve olaya devam edelim. Bu sorunlarından birini barındıran ülkelerden biri de Bangladeş. Toplam 20 köyde Kırmızı Fener Mahallesi bulunmakta. Şimdi bazılarımız bu Kırmızı Fener mahalleleri konusunda kafaları karışmış olabilir. Ama bizim Türkiye'mizden örnek vermek gerekirse şuna tekabül etmekte. Ülkemizde bulunan, hani erkeklerin gittiği evlerden biri olan ve devletin işlettiği bir yer. Bizim ülkemizde de buna genel hane deniyor. Oralarda ise, yani Bangladeş'te Kırmızı Fener Mahallesi deniyor. Sadece ülkemizde isimleri değişik, anlayacağınız. Bangladeş'te kadınların ve çocukların gelir kapıları fabrikalar olması gerekirken genel anlamda bu tarz işlerde çalışarak veya çalıştırılarak geçimlerini sağlamaktalar. Ülkede çocuk işçi sorunu olduğundan sektörde bulunan işi yapmak zorunda kalıyorlar veya satılıyorlar. Bunlar olmasa bile çalıştıkları yerlerde işletmedeki bulunan erkekler tarafından dokunmalara maruz kalıyor. Bir düşünün. 2004 UNESCO verilerine göre ülkede yaklaşık 10.000 çocuk işçi bulunuyor ve malum evlerde dünyaya gelen çocuk sayısı ise 20.000'den fazla. Kızlar ise bu işe yaklaşık 11 ila 14 yaşları arasında başlıyor. Daha doğrusu başlatılmak zorunda bırakılıyor. Takdir ederseniz ki bu çocukların bu sektörde çalıştırılmaları zaten yasak. Ancak ülkedeki bu tarz sorunların çözülmesine sadece kağıt üzerindeki bulunan kanunlar yeterli gelmiyor. Ülkemizde de olduğu gibi kadınların birçoğu bu sektöre ekonomik sorunlarından dolayı başlıyor ve en kötüsü de zorla satılarak. Kadınların bu işlerde zorla çalıştırılmasına dair yasalar olsa da kadınların birçoğu bunu yapmak zorunda.
zaten hükümetin de pek de umrunda değil. Bu sektörde kadınların günlük kazancı 11 ila 19 dolar arası değişmekte. Fiyatlarındaki değişiklik dış görünüşüyle ve odalarındaki bulunan konfora göre değişmekte. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkelerde legal olması yabancılar tarafından biraz garipseniyor. Yani bırakın yabancıları, bize de bu durum garip geliyor ama yapacak bir şey yok. Hele ki Pakistan ve diğer ülkelerden gelen göçmenler artık bizim kültürümüzün ve diğer açıdan can güvenliğimizi tehdit eder hale geldi. Allah sonumuzu hayır etsin diyerek devam edelim. Tabii ki de Bangladeş'in en köklü evlerinden biri olan Tanrı yolunda bulunan Kandapara adındaki evdir. Bu ev yaklaşık tam 200 yıldır hizmet vermekte. Dile kolay, tam 200 yıl. Ama zamanında burada bulunan İngilizler tarafından sömürülmesiyle beraber toplumun ahlaki yapısı da oldukça bozulmuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki sadece dinlerinin ismi İslam, yaşayışları ise İslam'la uzaktan ve yakından bile alakası yok. Bu otel 2014 yılında yıkıldı. Ancak birçok kadının işsiz kalması sebebiyle tekrardan inşa edildi. Şu an 46 yaşlarında olan bir Alman fotoğrafçının bu kadınların hikayesine dair fotoğraflar çekip bizlere bazı bilgileri aktarmaya çalıştı. Ben de sizlere bu doğrultuda bazı bilgileri aktaracağım. Alman fotoğrafçısına göre buradaki kadınlar bir yandan çok güçsüzlerken bir yandan da çok güçlülerdir. Anladığım kadarıyla toplumun bu kadınları yapmaya mecbur ettiği şeylerin çok zor olduğunu fakat bir şekilde altından kalkmayı öğrendiklerini anlatmaya çalışıyor. Her ne kadar legal olsa da bütün ülkelerdeki gibi malum işçiler bu ülkede toplum tarafından pek de hoş karşılanmıyor. Karşılanmıyor da kim gidiyor bunlara? Ben gitmiyorum, sen gitmiyorsun, kim gidiyor? Bundan çıkarılacak ders, kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş. Sivil toplum kuruluşlarına göre ülkedeki yaklaşık olarak 100.000 işçi bulunuyor ve 1300 kişiden 900'ü küçücük çocuk. Rakamı görüyor musunuz ya? İnsanın yüreği sızlar. O yaşlarda oyun oynaması gereken çocuklar neler ile boğuşmak zorunda kalıyor. İşin kötü tarafı buna engel olunmuyor. Fotoğrafçıya göre bu ülke için resmi olarak işçiler reşit olmalılar. Fakat çoğu değiller. Bazıları o evlerde hızlı gelişip büyüyebilmek için hayvanlara besi olarak verilen ilaçları kullanıyor. Bir düşünün. Çiftçilerin bu ilacı hayvanlarına vererek dolgunlaştırmak için kullanıyor. Genelde kızlar ise 12 ila 14 yaşlarında bu ilacı kullanmaya başlıyorlar ve yaşları tam anlamıyla olgunluk yaşına gelene kadar da devam ediyorlar. Bangladeş'te malum işçilerin tabii ki hak ve özgürlükleri güvence altında değil. Genelde maddi durumu iyi olmayan ailelerin malum işçiliği yaparken legal olmamasına rağmen genelde zorla bu işi yapanlar var. Bu kızların başlarında madamlar bulunuyor ve kızlar onlara olan borçlarını ödemek için bir süreliğine bedavaya çalışıyorlar. Borçları ödendiğinde ise, yani bu da yaklaşık 5 ila 6 seneyi buluyor, özgür işçiler haline geliyorlar ve istemedikleri müşteriyi de reddedebiliyorlar. Hayatları gene de kurtulmuyor. Sadece bir tık iyi hale geliyor. Fakat Alman fotoğrafçı Sandra'ya göre onlar sadece kurban değiller. Kendilerine ait eğlence anlayışları var. Boş zamanlarında beraber dans edip gülüyorlar ve sadece kendi aralarında da değil, müşterilerle de. Birçoğunun hayali herkes gibi yaşlandıklarında kendi evlerine sahip olmak ve çocuklarını da iyi okullarda okutabilmek. Sandra'ya göre bu fotoğrafları çekmesi pek de kolay olmamış. Özellikle de zenginler fotoğraflarının çekilmesini istememişler. Fakat diğer müşterilerinin bu durum karşısındaki umursamazlığı onu hayrete düşürmüş. Onlara göre sadece orası kafa dağıtılacak bir yer ve bunda da herhangi bir sorun yok. Neden yüzlerini gizleme gereği duysunlar ki? Her ne kadar yasal olsa da olmasa da bu işi yapmak zorundalar. Ekonomik durumları olmasa bile benim fikrimce hiçbir kadın bu işi yapmaya mecbur bırakılmamalı. Sonuç itibariyle kadınlarımız bize Allah'ın birer emaneti ve bizler de bu emanetlere hıyanet
etmememiz gerekiyor. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.